Çocuk hızlıca kapıyı açar ve içeriye girer. Banka memurunun olduğu gişenin önüne gelir ve kendisine der ki, elektrik faturasını ödemek için geldim. Banka memuru gülümser bir dille der ki, maalesef ki zamanımız doldu, bu sebeple yarın gelmeniz gerekecek. Çocuk ısrarla der ki, lütfen rica ediyorum faturamı öder misiniz? Banka memuru ısrarla hayır der. Maalesef ki zamanımız doldu, süre bitti, bu sebeple elektrik faturasını yatırabilmeniz için yarın gelmeniz gerekiyor der. Çocuk sinirlenir ve hırçın bir şekilde, siz der, benim babamın kim olduğunu biliyor musunuz? Eğer benim babam benim yanımda olsaydı asla bu şekilde davranmazdınız der ve hızlıca oradan uzaklaşır, dışarıya çıkar. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra kız çocuğu yanında her halinden babası olduğu belli olan bir adamla içeriye girer. Adam mağrurdur, hüzünlüdür, her halinden fakir olduğu da belli olmaktadır. Aynı zamanda da mahcuptur. Mahcup bir ifade ile gişe memuruna bakmaktadır. Başını eğmiştir. Gişe memuru önce çocuğa bakar, sonrasından da babası olduğu belli olan beyefendiye bakar. Kız çocuğu der ki sert bir dille, bak der, babamı getirdim, sıkıyorsa şimdi ona da söyle bakalım ödeyemeyeceğini. Banka memuru önce çocuğa bakar, sonra adama bakar. Adamın babası olduğunu anlar. Babadaki o mahcup ve mağrur ifadeyi gördükten sonra kız çocuğuna döner. Evet çok der, özür diliyorum, kusura bakma. Hemen yerinden ayrılır. Babanın elini sıkar. Hoş geldiniz bey amca der. Onu bir kenara oturtur. Hemen işinizi göreceğim der. Ver bakalım şu faturayı. Faturayı alır ve gişe memuru faturayı ödedikten sonra kendilerinden özür dileyerek der ki kusura bakmayın, biraz yoğunluğum vardı, özür diliyorum. Sizin kızınız olduğunu bilseydim asla bu işlemi geciktirmezdim der ve kız çocuğunun yüzünde muazzam bir gülücük oluşur. Ancak kızın babası mağrurdur ve mahcuptur. Banka memurunun yanına gelir, elini sıkar, gözlerinden birkaç damla yaş süzülür ve kendisine der ki, benim evladımın yanında benim şanımı yücelttin ya, benim saygınlığımı arttırdın ya, Allah da senin saygınlığını insanların arasında hem dünyada hem de ahirette arttırsın der. İnsanoğlu yaşarken birçok zorluk ve sıkıntıya maruz kalmaktadır. Bu zorluk ve sıkıntılara göğüs germeye çalışırken bazen aklını değil duygularını ön plana alarak fevri hareket edebilmekte ve insanların kalbini kırabilmektedir. Ancak şunu çok iyi bilmemiz gereklidir ki insanın başına her ne gelirse gelsin, bir insanı sevsin veya sevmesin hiç önemli değil. Asla ama asla evladı yanındayken bir annenin veya babanın hürmetini çiğnememeli, saygınlığını düşürmemeli ve onlara asla ama asla saygısızlık etmemeli. Hatta yapabiliyorsa onların saygınlığını arttırmalı, şanlarını yüceltmelidir ki Allah katında da insanın hem insanlar arasında hem de huzuru mahşerde insanın bir saygınlığı olsun.